arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel iki renk bebe yünüyle başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle yavru ağzı ve turkuaz rengi ipimiz var. Harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor ilmek sayısı. Şu şekilde ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir parça başlayacağım. 3 ve 3'ün katları 2 de kenar ilmek olarak hesaplayacağız. Yapacağımız örgüye o şekilde başlayacağız. Ben şöyle 5 tane model üzerinden başlayacağım. Modelimiz oldukça kolay. Özellikle bebek örgülerinde çok güzel gidecek bir model. Şöyle sayalım. 3 bir model için ayarlayalım. 3 3 3 3 5 model için 2 4 6 8 10 12 14 15 2 de kenar ilmek koyacağım. 17 tane benim için yeterli şu an. 17 ilmekle başlıyorum arkadaşlar. 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmek. Şu şekilde hemen kenar ilmeğimi ilk sıraya mahsus örüyorum. İlk sıra olduğu için. Daha sonra ilmeklerimi bir ters bir düz. Lastik yapmadığım için sadece bir sıra bir ters bir düz yapıyorum. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben şöyle hemen bir ters bir düzle bir sırayı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzü ve birinci sırası yani model kurulumuzun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ördüm. İkinciyi de ördüm. Üçüncüyü de ördüm. 3 tane ilmek düz ördüm. İlk ördüğümü bakın şu baştakini aldım. Şu ikisini içinden geçirdim ve bu tarafa aktardım. Bir tane artırdım. 1 2 3 tane düz ördüm. İlk ördüğüm şu 3 tane ördüğümün ilkini aldım, ikisini içinden geçirdim ve bu tarafa bıraktım. İşlem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Birinci sırada bu şekilde yapıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Baştakini bu tarafa aktarıyoruz. Tekrar geçiriyorum. 2 ilmek kalıyor. Bir tane artırıyorum tekrar. 1 2 3 tane ördüm. Şu baştakini aldım. Bu tarafa aktardım, bıraktım. Kesmiş oldum şimdi. Bir tane artırdım. 1 2 3 tane ördüm. Aynı işlemi yine baştakini aldım, bu tarafa geçirdim. Başta artırma yapmamıştım. Bakın önce bir kesme yapmıştım, artırma yapmamıştım. Şimdi sonda yapıyorum. Başta yaptıysam sonda yapmayacağız. Başta artırma yapmadıysak sonda yapacağız. İlmek sayımızda değişiklik olmasın diye buna dikkat edelim. Model de kaymaz bu şekilde.
Şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Diğer renge geçeceğiz. İpimi aldım. Şuradan hemen geçirelim. Şöyle bir düğüm yaptım. Sağlam olsun. Düğümü şöyle başa doğru getirdim ve ikinci renk ipimize geçiyoruz. İp değişikliği yaptığımız zaman kenar ilmeği de örüyoruz. Şimdi rengi değiştirdiğim için kenar ilmeğini ördüm. Modelimiz iki renk olduğu için kenar ilmeğini ördüm. Burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimizin hepsini arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Model kurulumu sadece önde yapılıyor, ön yüzünde. Birinci sırada ikinci sırayı ters olarak yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm ve ön yüzüne geçtik. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Örmeden aldım. Modeli kaydıracağız. Şu aralara getireceğiz şimdi arkadaşlar. Şu aralara kuracağız. Burada yaparken şu 3 tane ilmek bize lazım. Şu ortada olacak. Ajurlu yaptığımız yeri baz alalım. Bura orta ilmeğimiz olacak. Bir sağında bir solunda ilmek olması gerekiyor. Onun için bir tane burada başta örmemiz gerekiyor. Bir tane düz ördüm. Şimdi bu sırada başta artırıyorum. Birinci model kurulumunda artırma yapmamıştım başta. Burada başta artırıyorum. Sonda artırmayacağım. Bir ilmek doladım. 3 tane düz örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Dediğim gibi bak ortadaki ajurlu bir tane sağına bir soluna. Baştakini aldım şöyle. Bu tarafa aktardım. Bakın modeli kaydırmış olduk. Bir tane artırdım. Bak şu iki düzün arasında şimdi artırma yapıyoruz. Şurada iki düzümüz var. Arada artırma yaptım. 3 tane düz öreceğiz şimdi. 1, 2, 3 tane ördüm. Bunu aldım. Bu tarafa aktardım. Bir tane artırdım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bunu aldım. Aldım ve bu tarafa geçirdim. Bıraktım. Şöyle. Bir tane artırdım. Tekrar dolama yaptım. 1, 2, 3 tane ördüm. Başta ördüğümü aldım. Bu tarafa aktardım. Tellendirmeden alırsak. Yine bir tane artırdım. Bunu şurayı düzeltmem lazım. Bir tel şurada çıkmış. Evet. Bir tane artırdım. 1, 2. 2 ilmeğimiz kalmış. Ne yapıyoruz burada? Hemen kenardakini de örüyoruz. 3. 3 ilmek yine düz ördük. Her zaman yaptığımız gibi baştakini aldım ve geçirdim. Bakın burada da bir modeli oluşturdum. Bu şekilde. 2 sıra tamamlandı. Şimdi renk değişimi yapacağız. 2 sıra ondan, 2 sıra bundan. Her renkten yani 2 sıra örüyoruz. Şu şekilde kenar ilmeğimi ördüm. Renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğini ördüm. Ve bütün sırayı ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar
Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Modelimizi ikinci kez kurduk. Modelin ikinci sırasındayız. Yani model kurulumunun ikinci sırasında arka yüzündeyiz. Modelimiz arka yüzünde sadece ters örgü olarak devam ediyor. Model kurulumu ön yüzünde sadece kuruluyor. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kenar ilmeğimi de örüyorum. Burada bu şekilde bakın. Ön yüzündeyiz. Tekrar model kuralım. Çünkü bak araya kaydırmıştık. Şimdi baştan kuracağız. İlk sırada yaptığımız gibi olacak model kurulumu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sadece ip değiştirirken örüyoruz. Hem gidişte hem dönüşte örmüş oluyoruz. 3 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra. 3 tane düzden sonra şu ilk ördüğüm düzü aldım ve bu tarafı geçirdim. Bu şekilde. Bir tane artırdım. 1, 2, yine 3 tane ördüm. Bakın şu modeli kaydırdığıma şuradan anlarsınız. Şu ortadaki ajura denk gelecek şimdi modelimiz. Mavi de bakın şu turkuazda pardon şu alttakine denk gelmişti. Burada da şu araya denk geliyor. Bu modelde başlangıç ve bitiş kenarlarına dikkat ederseniz modelinizde kayma olmaz. Başta artırma yaptıysanız sonda yapmayacaksınız. Başta yaptıysanız sonda yapmayacaksınız. Başta yaptıysanız yapmadıysanız sonda yapacaksınız. Yine 3 tane düz ördüm. Aldım, içinden geçirdim. Bir tane artırdım. Doladım şişime. 3 tane düz örüyorum. Ve yine başından aldım, bu tarafa geçirdim. Burada artırma yapmamıştım. Şimdi sonda yapıyorum. Bu modelin püf noktası bu arkadaşlar. Bakın denk gelmesi için buna dikkat ediyoruz. İkinci model kurulumunda artırma yapıyoruz. Birinci model tekrarlarında artırma yok. Direkt 3 düz, daha sonra artırma yapıyoruz. Model böyle devam ediyor. Bence bu kadar anlatmam yeterli. Şimdi şu turkuazın tekrarı yapılacak. Modelin ikinci kurulumunun tekrarı yani. Modelimizin arka yüzü de böyle. Ön yüzü de böyle arkadaşlar. Buna benzer bir model daha var kanalımda. Ama bunda farklı bir ufak farklılık var. Bir de 2 renk olarak uyguladım. Şöyle bebek örgülerinizde özellikle kullanabileceğiniz, size de bir fikir olsun diye böyle bir şey hazırladım. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ben şimdi bir parça yapmıştım büyük. Onu göstereyim bakın. Özellikle şu kenarları göstermek istiyorum. Bakın hiç yamulma, modelde kayma yok. Burada da aynı şekilde. Bu renk değişikliği yaptığım kenar. Şöyle göstereyim. Tertemiz bir görüntüsü var. Şu şekilde. Modelim böyle arkadaşlar. Siz isterseniz altına lastik örersiniz. İstemezseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu modelden çok güzel şal da olur. Şallık iplerden. Tek renkte yapabilirsiniz. Böyle 2 renkte yapabilirsiniz. Modelimin arka yüzü. Burası ise ön yüzü. Görüntüsü harika. Hem de oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi bana iletirseniz çok çok memnun olurum.
Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.